Merhaba arkadaşlar. Ben Haldun Berke. Kanalıma hoş geldiniz. Beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Burası neresi diye sorarsanız Edremit Körfezi ile Midilli arası karşısında bir volkanın eteğinde andezit kayalıkların üzerinde Çanakkale il merkezine 92 kilometre, Ayvacık ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta eski bir antik kentteyim. Yani Assus'tayım arkadaşlar. Diğer adıyla Behramkale. Assos Athena Tapınağı'ndayım şu ara. Athena Tapınağı antik zamanlara uzanan önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Peki Athena Tapınağı'nın tarihine ve hikayesine gezerek dinlemeye hazır mısınız? O zaman evet dediğinizi duyar gibiyim. Hadi bakalım başlayalım. Volkanik bir kale üzerine kurulmuş olan bu tarihi doku pek çok farklı eserler ve tarihi kalıntıları ile beraber dünya çapında oldukça çok önemlidir. Görkemli yapısıyla günümüze kadar ulaşmış, Zeus'un kızı olan ve 12 tanrıdan biri olan Athena hikayesine göre bu bölgeye uzun süre yaşamış ve koruyuculuğunu yapmış. Bu sebepten dolayı tapınak o dönem çok fazla saygı görmekteydi. Aynı zamanda o dönemde ibadet yeri ve adaklar yeri için kurulan bir yerdi. Şöyle yukarı doğru gidelim. Hikayemizi orada devam edelim. Buyurun. Athena Tapınağı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş en önemli yapılar arasındadır. Ege Denizi'nin muhteşem manzarasına sahip olan bu tapınak dor yapı şeklinde hazırlanmıştır ve tek tapınaktır. Ayrıca konumu itibariyle gördüğünüz gibi etrafındaki tüm noktalara hakimdir ve döneminde oldukça fazla olan olaylara şahitlik etmiştir. Orta Çağ ve Osmanlı döneminde restore edilmiş, bölgede bulunan bazı eserler dünyaca ünlü müzelerde sergilenmektedir. Şöyle bir değişik bir manzaraya doğru gidelim arkadaşlar. Harikulade bir manzaraya sahip bu tapınak. Görüyorsunuz. Komple Ege Denizi'ne hakim bir tapınak. Hayran kaldım diyebilirim. Tapınakta gördüğünüz gibi kalanlar maalesef bunlar. 34 sütundan 32'sinin başlığı bulunmakta. Tapınak sütunları dor düzeninde olsalar da sütunların üzerinde bulunan yatay kısımda yer alan frizler iyon tarzı düzeninde bulunur. İyonik özelliklere sahip olan bu tapınak Anadolu'daki tek tapınaktır. Tapınağın inşa tarihi milattan önce 530 olduğu tahmin ediliyor. Yani bir garanti bir şey söylemiyorum. 530. Ama tabii bunu siz de araştırabilirsiniz. Ona göre detaylı bilgiler alabilirsiniz. Umarım tapınağı beğenmişsinizdir. Yani ben hayran kaldım arkadaşlar. Demin sütun başlıklarından bahsettim. Yukarıda sütun başlıkları vardı bunların. Bu sütun başlıklarına baktığınız zaman da şimdi şu ara hepsi
Yani hepsi diyemem, işte çok az kalmış sütun başlığı. İnsanların oturduğunu görüyorsunuz. Yani sütun başlığında şu ara insanlar oturuyor. Yani o gördüğünüz onlar normal sütun başlıkları. Yani kala kala 6 tane kalmış üstte. Gerisi dağılmış etrafa. Ve tek tapınak olduğu halde. Evet, bir tanesinin sütünde boş buldum. Hemen gideyim bakalım. Sütunun bir tanesi de bu. Ben de oturayım bakayım. Herkes oturdu, bir de biz oturalım. Manzaranın devamına bak. Ama manzaraya değecek yok. Yine söylüyorum. Buraya gelip bu manzarayı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Harikulade bir yer. Devam edelim arkadaşlar. Size tapınağın esas gerçek maketini göstereceğim. O da aşağıda maketi. Eskiden nasılmış, şimdiki halini gördünüz. Bir de onu göstereyim size. Evet arkadaşlar, deminden bahsetmiştim size tapınaktan ve tapınağın maketi artık diyelim. Orijinalini deminden gösterdim size. Maketi de hemen arkamda. Oraya doğru ilerleyelim. Sütunlar zaten üstte. Gördüğünüz gibi şimdi deminden insanlar oturuyorlar. Deminden insanlar oturuyorlardı. Sütunlar üstte. Aşağıdakiler de sağa sola dağılmış, sütunlar da dağılmış. Aynen maalesef tapınağın normalinde, orijinali bu şekilde. Ne demiştik? Dünyada bir, yani eşi benzeri yok bu tapınağın. O da Assos'ta. Evet arkadaşlar, Hüdaverdigar Camisi'nin önündeyim. Hüdaverdigar Camisi'ni genelde pek burada fark edilmez. Ama dikkatle bakıldığında çok şey ifade eder. Bu cami Behremkale köyünde yer almaktadır. 1. Murat tarafından inşa edilen bu cami kesin bir tarihi bilinmiyor. Ama ancak 1. Murat 1365'te Sırp Sındığı zaferinin etkisiyle, savaş ganimetleriyle, katkısıyla bu tarihten sonra birçok cami inşa etmiştir ve külliye yaptırmıştır. O yüzden de bu cami 14. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Yani kesin bir tarih değil ama 14. yüzyıla tekabül ediyor. Şöyle camiye doğru ilerleyelim. Size caminin giriş kapısından, belirli sütunlarından bahsetmek istiyorum. 1. Murat döneminde bu caminin minaresi yoktu arkadaşlar. Minaresiz camiydi. Yani halk arasında minaresiz cami mi olur demişler. Yani cami var ama minaresi yok. O yüzden tek kubbeli minare yapmışlar buraya. Yani anlayacağınız, şimdi caminin minaresi var ama tek kubbeli. Ve bu cami bir özelliği daha, gördüğünüz bu sütunlar. İşte bu sütunlar çok şey söyleyebiliriz burada. Bu gördüğünüz yerler çok medeniyet geçirmiş. Çok kişiler yaşamış zamanında. Onlardan kalan eserler diyebiliriz. Ve bir ilginç bir şey daha var burada. Ondan sonra giriş kapısının etrafında mermer kemerin üzerindeki yazılar ve kırılmış küçük haç işaretleri dikkati çekiyor burada. Bir ilginç yönü daha buranın kapısı, dediğim gibi. Kapısında da gördüğünüz gibi böyle pagan tarzında yapı. Yukarıda zaten Yunan yazıları, o eski Bizans yazıları. İçeriye girildiğinde de duvarlarda işlenmiş kadırga çizimleri var. Bu özellikler
Osmanlı mimarisinde eşine az rastlanan özelliklerdir. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım burada bu kadar. Cami hakkında biraz bilgi verdim size. Şimdi köye doğru iniyoruz. Berham Kale köyüne. Size oradan biraz bahsedeceğim. Patika yollarından gideceğiz. Patika taşlı yollarından. Tabii şunu da söyleyeyim. Spor ayakkabısı, sağlam ayakkabı giymenizi tavsiye ederim. Bazı taşlar böyle sivri diyebiliriz. Ama görünüyor değil. Devam edelim hadi.